Orta Çağ felsefesi, Batı düşüncesinin temel taşlarını atan, akıl ile inancın keskin bir mücadele içinde olduğu bir dönemi temsil eder. Bu dönemde filozoflar Tanrı'nın varlığı, insan iradesi ve ahlak gibi hayati meselelerle boğuşurken, düşünceleri hem teolojik hem de felsefi cephelerde sınandı. Ancak Orta Çağ felsefesi sadece Hristiyan düşüncesiyle sınırlı değildi. Aynı dönemde İslam ve Yahudi filozofları da kendi inanç sistemlerini felsefi düzeyde ele alarak Batı düşüncesini derinden etkilediler. Augustinus, Orta Çağ felsefesinin ilk büyük figürlerinden biri olarak Hristiyan teolojisinin felsefi temellerini attı. O özgür iradeyle Tanrı'nın mutlak iyiliği arasındaki çelişkiyi çözmeye çalıştı ve kötülüğün kaynağını insan iradesine bağladı. Augustinus'un bu görüşleri Orta Çağ boyunca felsefi tartışmaların merkezinde yer aldı ve sonraki düşünürler için bir mihenk taşı oldu. Bu dönemde İslam felsefesi de güçlü bir şekilde sahne aldı. Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşd gibi filozoflar Aristotelesçi düşünceyi İslam teolojisiyle birleştirerek Batı'da skolastik felsefenin gelişimine büyük katkılarda bulundular. Bu düşünürler akıl ile vahiy arasındaki dengeyi sorgulayarak felsefenin sınırlarını genişlettiler. Yahudi felsefesi de aynı dönemde Maimonides gibi düşünürlerle dikkat çekti. Maimonides, Tanrı'nın doğası ve insanın ahlaki sorumluluğu üzerine derin tartışmalar yürüttü ve Aristotelesçi felsefeyi Yahudi inancıyla sentezledi. Onun etkileri Orta Çağ boyunca Yahudi ve Hristiyan düşüncesinde yankı buldu. Orta Çağ felsefesi yalnızca dini bir çerçeveye hapsolmuş bir düşünce akımı değildi. Bu dönemde ortaya konan fikirler modern felsefenin ve bilimsel düşüncenin temellerini oluşturdu. Hristiyan, İslam ve Yahudi filozofları birbirlerinden etkilenerek felsefi düşüncenin evrenselliğine katkıda bulundular. Orta Çağ felsefesini anlamak, modern düşüncenin köklerine inmek demektir. Augustinus, Orta Çağ felsefesinin başlangıcını belirleyen kilit bir figürdü. Onun düşünceleri Hristiyan teolojisinin temel taşlarını oluşturdu ve Batı felsefesinin yüzyıllar boyunca üzerinde tartışacağı konuları şekillendirdi. Augustinus'un en önemli katkılarından biri özgür irade ve kötülük problemlerini ele alışıydı. O Tanrı'nın mutlak iyiliği ile dünyanın kötülük dolu gerçekliği arasındaki çelişkiyi çözmek için kötülüğün Tanrı'dan değil, insanın yanlış yönlendirilmiş iradesinden kaynaklandığını savundu. Platoncu düşüncenin güçlü etkisi altında kalan Augustinus, bu dünyayı gölgeler dünyası olarak gördü. Ona göre gerçek dünya, Tanrı'nın yarattığı idealar dünyasıydı. Maddi dünya ise geçici ve kusurluydu. Çünkü insanlar bu dünyada Tanrı'ya sırtlarını dönerek kötülüğe yöneliyorlardı. Augustinus'un kötülük anlayışı varlığın eksikliği olarak tanımlanır. Yani kötülük, Tanrı'nın yarattığı bir şey değil, iyiliğin yokluğudur. Bu yaklaşım, Tanrı'nın mutlak iyiliğini korurken, dünyadaki kötülüğü insanın özgür iradesine bağlar. Augustinus'un en önemli eserlerinden biri olan İtiraflar'da kendi ruhsal yolculuğunu ve Tanrı'yı bulma çabalarını ayrıntılarıyla anlatır. Bu eser bir bakıma Augustinus'un içsel çatışmalarının ve zihinsel dönüşümlerinin bir kaydıdır. Ayrıca Tanrı'nın Şehri adlı eseri Roma İmparatorluğu'nun çöküşü karşısında Hristiyanlığın ebedi bir krallık olduğunu savunur. Bu eser dünya tarihini Tanrı'nın ilahi planının bir parçası olarak gören bir tarih felsefesi sunar. Roma İmparatorluğu'nun çöküşü, Augustinus için dünyevi krallıkların geçiciliğinin bir kanıtıydı. Ancak Tanrı'nın krallığı ebediydi. Augustinus'un Hristiyan felsefesine getirdiği bir diğer yenilik, irade ile bilginin ilişkisini ele alışıdır. Ona göre insan iradesi Tanrı'ya yönelmek zorundadır. Çünkü gerçek bilgi yalnızca Tanrı'da bulunur. İnsan kendi iradesiyle Tanrı'ya ulaşamazsa bilgiye ulaşması da imkansızdır. Bu, akıl ve inanç arasındaki dengeyi kurmaya çalışan bir yaklaşım olarak skolastik felsefenin temellerini atan bir düşüncedir. Ayrıca Augustinus'un Platonculukla olan derin bağı, onun felsefesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Platon'un idealar dünyası kavramı, Augustinus tarafından Hristiyan teolojisiyle yeniden yorumlanmıştır. Maddi dünyanın değersizliği, ruhun ölümsüzlüğü ve Tanrı'nın mutlak gerçekliği bu Platoncu mirasın izlerini taşır. Ancak Augustinus, Platoncu dualizmi aşarak Hristiyanlıkla uyumlu bir monizm geliştirir. Ona göre Tanrı hem maddi hem de manevi dünyanın kaynağıdır ve bu iki dünya Tanrı'nın iradesiyle bir arada var olur.
Augustinus'un bu derin ve karmaşık düşünceleri Orta Çağ boyunca büyük bir etki yarattı ve skolastik düşüncenin ana hatlarını belirledi. Onun tanrı, irade, kötülük ve bilgi konusundaki görüşleri sonraki Hristiyan filozofları tarafından tartışıldı, geliştirildi ve zaman zaman yeniden yorumlandı. Ancak Augustinus'un etkisi yalnızca Hristiyan dünyasında değil, İslam ve Yahudi felsefelerinde de hissedildi. Bu da onun düşüncelerinin evrensel bir boyuta ulaştığını ve Orta Çağ felsefesinin temel bir parçası haline geldiğini gösterir. Augustinus'un Hristiyan felsefesine getirdiği derin etkiler, Batı düşüncesinin temel yapı taşlarını oluştururken, aynı dönemde İslam dünyası da felsefi bir devrime sahne oluyordu. İslam filozofları, antik Yunan düşüncesini yeniden yorumlayarak Batı'ya aktarılan bilgilerin köprüsü oldular. Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşd gibi isimler Aristoteles'in mirasını İslam teolojisiyle harmanlayarak akıl ile vahiy arasında bir denge kurmaya çalıştılar. Elbette bu denge her zaman sarsılmaya müsaitti. Çünkü aklın rehberliğinde inançla boğuşmak, ateşle barutun yan yana durması gibiydi. Farabi, felsefenin yalnızca Tanrı'yı anlamak için değil, aynı zamanda insan toplumunu düzenlemek için de kullanılabileceğini savundu. Onun El Medinetül Fazıla adlı eseri, erdemli bir toplumun nasıl kurulabileceğini anlatır. Bu eser, Platon'un devletine bir selam duruşu gibidir. Ancak Farabi'nin devleti, Hristiyan teokrasisinden çok uzak, akla dayalı bir İslam devleti modeli sunar. Farabi, Tanrı'nın bilgeliğini taklit etmenin mümkün olduğunu düşünür. Ancak bu düşünce, akıl ve inancın aynı terazide tartıldığı bir dünyada pek de güven vermeyebilir. İbn Sina, tıp ve felsefede adeta bir dahi olarak tanındı. Onun Şifa adlı eseri hem bir tıp ansiklopedisi hem de felsefi bir başyapıttır. İbn Sina, Aristoteles'in metafiziğini İslam teolojisiyle birleştirerek varlık ve zorunluluk kavramlarını geliştirdi. Ona göre Tanrı zorunlu varlıktır. Yani varlığı kendi özünden gelir ve başka hiçbir şeye bağlı değildir. Bu fikir, Tanrı'nın varlığını sorgulamak isteyenler için sağlam bir kalkan sunar. Ancak bu kalkan gerçekten de felsefi eleştirilere dayanıklı mı? Zorunlu varlık fikri, akıl yürüten bir zihin için gerçekten ikna edici mi? Yoksa sadece bir inanç savunusu mu? İbn Rüşd, Batı'da Averroes olarak tanınır ve Aristoteles'in en büyük yorumcularından biri olarak kabul edilir. Onun en önemli katkılarından biri, akıl ile vahiy arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlamasıdır. İbn Rüşd, aklın bağımsızlığını savunur ve inançla çeliştiğinde aklın üstün gelmesi gerektiğini öne sürer. Bu görüş, Batı'da büyük yankı uyandırdı ve skolastik düşüncenin gelişiminde önemli bir rol oynadı. Ancak inancın her şeyi bilen bir Tanrı'yı ön kabul olarak aldığı bir dünyada aklın ne kadar ileri gidebileceği her zaman bir soru işareti olarak kaldı. İbn Rüşd'ün aklı savunan cesur çıkışı gerçekten de inanca meydan okuyabilecek kadar güçlü müydü? Yoksa yine de bir sınırın ötesine geçemedi mi? İslam dünyasındaki bu felsefi gelişmeler Batı düşüncesine doğrudan etki etti. Çeviri hareketleri sayesinde İslam filozoflarının eserleri Avrupa'da yaygın bir şekilde okundu ve tartışıldı. Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşd gibi düşünürlerin fikirleri, skolastik felsefenin şekillenmesinde kritik bir rol oynadı. Ortaçağ Avrupası, bu filozofların eserleriyle tanıştıktan sonra kendi felsefi anlayışını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı. Elbette bu felsefi eserlerin yayılması her zaman inancın sınırları içinde kaldı. Aklın cesareti, inancın kalıplarıyla sık sık karşı karşıya geldi. Orta Çağ'ın bir diğer büyük felsefi geleneği ise Yahudi düşüncesiyle şekillendi. Yahudi felsefesi özellikle Maimonides gibi büyük bir düşünür aracılığıyla zirveye ulaştı. 12. yüzyılda yaşamış bir Yahudi filozof ve Talmud bilgini olan Maimonides, en önemli eseri Moreh Nevukim yani Rehber'de Aristotelesçi felsefe ile Yahudi teolojisini uzlaştırmaya çalıştı. Maimonides, Tanrı'nın doğası, insanın ahlaki sorumluluğu ve evrenin yapısı üzerine derin felsefi tartışmalar yürüttü. Onun amacı, inananların akıl yoluyla Tanrı'yı anlamalarına rehberlik etmekti. Fakat bu rehberlik, izleyicisini bazen karanlık bir ormanda yapayalnız bırakıyordu. Skolastik felsefe, Ortaçağ felsefesinin doruk noktalarından biridir ve bu dönemin en belirgin özelliği inançla aklın birleştirilme çabasıdır.
Skolastik düşünce, Hristiyan inançlarını felsefi argümanlarla desteklemeye çalıştı ve bu çaba özellikle Anselmus ve Aquinas gibi düşünürlerde kendini gösterdi. Anselmus, Tanrı'nın varlığını kanıtlama konusunda adeta bir öncüydü ve onun ontolojik argüman olarak bilinen yaklaşımı, felsefe tarihinin en tartışmalı konularından biri haline geldi. Anselmus'un ontolojik argümanı, Tanrı'nın varlığını yalnızca düşünce yoluyla kanıtlama girişimidir. Ona göre, düşünülebilecek en mükemmel varlık olan Tanrı, yalnızca zihinde var olamaz. Çünkü gerçekten var olması, bu mükemmelliğin bir parçasıdır. Bu iddia, Tanrı'nın varlığını mantıksal bir zorunluluk olarak ortaya koyar. Ancak bu argüman sadece Tanrı'ya inananlar için değil, aynı zamanda felsefi eleştiriler için de büyük bir meydan okuma olmuştur. Zira bu tür bir argüman, Tanrı'nın varlığını yalnızca akıl yürütme yoluyla ispat etmeyi hedefler, bu da birçok düşünür için kabul edilebilir bir yaklaşım olmamıştır. Bugün Orta Çağ felsefesine geri dönüp baktığımızda modern dünyanın birçok temel sorununun kökenlerini bu dönemde bulabiliriz. Akıl ve inanç arasındaki çatışma, etik meseleler ve varlıkla bilgi üzerine sorular hala geçerliliğini koruyor. Bu nedenle Orta Çağ felsefesi modern düşüncenin temellerini anlamak için kritik bir öneme sahiptir. İzleyicilerimizin zihinlerini meşgul eden bu sorular, tarihin tozlu raflarında kalmış değil. Tam aksine günümüzün entelektüel tartışmalarını şekillendiren güçlü birer unsur olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Belki de bu yüzden Orta Çağ felsefesinin karmaşık düşünce dünyasına tekrar ve tekrar geri dönüyoruz. Bu felsefi miras sadece bir tarihsel ilgi alanı değil, aynı zamanda bugün hala üzerinde düşünmemiz gereken canlı bir tartışma alanıdır. Videomuz burada sona eriyor, ancak felsefi yolculuğunuzun devam edeceğini biliyoruz. Felsefe tarihinin derinliklerine yaptığımız bu yolculukta sizlere yeni bakış açıları ve düşünce araçları sunabildiysek ne mutlu bize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.